Merhabalar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Escom, Şok Marketler, İhlas ve Reader hisselerini analiz edeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların bir yatırım tavsiyesi olmadığını, tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi endeksimiz geçtiğimiz hafta şu düşen kanalı yukarı yönlü kırdı, fakat her zaman için bahsettiğim Kaufman hareketli ortalamasını bir türlü geçemedi arkadaşlar. 3 gün boyunca denedi. Fakat geçemeyince Perşembe ve Cuma günleri düşüşle kapattı arkadaşlar. Takip etmemiz gereken seviye şu anda Kaufman hareketli ortalaması 7879 seviyesinde arkadaşlar. Bu seviyeyi geçip üzerinde 2 gün kapanış yapmadan düşüş bitti diyemiyoruz. Şimdi şurada Perşembe günü de desteğini aldığı 7765 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Cuma günü bu seviyenin hemen üzerinde kapattı. Bu seviyenin kırılmamış olması güzel. Pazartesi günü önümüzdeki hafta açılışıyla birlikte bu seviye kırılmayıp buradan destek alıp yönünü yukarı çevirebilirse tekrardan Kaufman hareketli ortalamasını geçmeyi deneyebilir arkadaşlar. Fakat bu destek kırılırsa ilk etapta 7600 seviyesinde bir ara desteğimiz var. Orası da kırılabilir. Eğer ki kırılabilirse önümüzdeki hafta tekrardan daha önce defalarca desteğini aldığı, şuralarda desteğini aldığı ve şuralarda desteğini aldığı 7400 seviyesine kadar düşüş görebiliriz arkadaşlar. 7400 seviyesinin de ilerleyen dönemde kırılmasıyla bir alt desteğimiz 6984. Ben buralardan daha da aşağıya gitmemesini beklerim. Tabi ilerleyen dönem için hep birlikte takip edeceğiz. Şimdi şöyle haftalık grafiğe bir bakalım. Şöyle yaklaştıralım. Evet, burada da kapanışı son 3 haftadır orta ve uzun vadeli trend yönünü belirleyen Kaufman hareketli ortalamamızın çok hafif üzerinde kapattığını görüyoruz. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız 7706 seviyesinde. Bizim kapanışımız 7771 seviyesinde. Henüz hala da güven vermiyor arkadaşlar. Yani en azından bu kapanışların bir miktar daha böyle güçlü olmasını bekleriz. Dolayısıyla önümüzdeki hafta da biraz daha tedirgin geçebilir. Escom hissesine geçiyorum. Escort Teknoloji Yatırım AŞ. Şöyle günlük grafiğimize geri dönüyorum. Evet, burada 42.94 seviyesinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Fakat henüz daha Kaufman hareketli ortalamasının çok hafif üzerinde bir kapanış yapmış. Kaufman hareketli ortalamamız 49.10 seviyesinde. Bizim Cuma günü itibariyle kapanışımız 49.20 seviyesinde. Bir gün daha üzerinde yükseliş mumuyla kapanış görmemiz lazım arkadaşlar. Düşüş bitti diyebilmemiz için. Bunu da yapabilirse eğer ilk etapta 55.45 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Şurada dip çalışmasını da tamamladığını, gri mumlara dönerek tamamladığını görüyoruz. Bakalım yükselişin devamını bekleyebiliriz ama dediğim gibi bir gün daha 49.10 seviyesinin üzerinde yükseliş mumuyla kapanış yapmasını görmemiz gerekir arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte güzel hareketli ortalamamızın üzerinde seyrediyor. Yükseliş trendine girmiş gözüküyor. 2 saatliğe bakalım. Orada da aynı şekilde hareketli ortalamamızın üzerinde. 8 saatliğe bakalım. Burada da hareketli ortalamanın üzerine 60 yükseliş trendine geçmiş gözüküyor. Şöyle haftalık grafiğe bir bakalım. Haftalık grafikte zaten Kaufman hareketli ortalamasının altına düşmemiş. Geçtiğimiz hafta oradan desteğini almış ve yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. 3 haftalık Kaufman hareketli ortalamasının da üzerinde. Gayet güzel. Dediğim gibi sadece günlük grafikte bir gün daha beklemek lazım arkadaşlar. Şimdi Şok Marketler hissesine geçiyorum. Günlük grafiğimize geri dönelim. Hatırlarsınız geçtiğimiz hafta Şok Marketler hissesi için bir uyarıda bulunmuştum. Şurada 5 farklı indikatörde uyumsuzluk verdiğini ve düşüş gelebileceğini söylemiştim arkadaşlar. İlk etapta düşüşü Kaufman hareketli ortalamasına kadar öngörmüştük. Nitekim tam da verdiğimiz seviyeye kadar düşüş meydana geldi. Şimdi önemli olan bu Kaufman hareketli ortalamasından, yani 62.60 seviyesinden desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilecek mi? Yoksa daha da aşağı gider mi? Şimdi daha önce bu seviyelere kadar gittiğini ve buralardan destek aldığını görüyoruz. Dolayısıyla 62.60 Kaufman hareketli ortalaması kırılırsa
59.40 seviyesine doğru bir hareketin devamı gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse eğer ilk etapta tekrardan 66.85 Fibonacci direncini kırmaya deneyecektir arkadaşlar. Bakın daha önce burada bir kere denemiş. Burada bir daha denemiş. Kıramamış. Bu hafta itibariyle üzerine güzel bir yükseliş yapmış fakat ertesi gün tekrar altında kapatıp kıramamış arkadaşlar. Bu Fibonacci direnci 66.75'i kırıp 2 gün üzerinde yükseliş mumuyla kapanış yaptıktan sonra tekrardan önümüzdeki dönem için bir hedef fiyat çalışması yaparız arkadaşlar. Şimdi İhlas hissesine geçiyorum. İhlas hissesinde de geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş oldu. 1.04 Fibonacci desteğinden güzel bir destek aldığını ve yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Kaufman hareketli ortalaması olan 1.13 seviyesinin de üzerine attı. Son 3 gündür, son 3 kapanıştır yükseliş mumuyla bunun üzerinde kapatıyor. Gayet güzel. Ben ilk etapta hareketin 1.33 seviyesine doğru devam etmesini beklerim. Buraya da geçerse 1.38 seviyesinde bir Fibonacci direncimiz var. Bu seviyede ilerleyen dönem için kırılırsa şöyle ilk etapta 1.58 seviyesini hedef fiyat olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Tabi endeksimizin de önümüzdeki haftaki performansı önemli olacaktır. İlk başta bahsettiğim endeks analizimizdeki düşüş meydana gelirse bu hissemizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Bakalım hep beraber takip edeceğiz, izleyeceğiz arkadaşlar. Düşüş yönlü senaryoda 1.21 seviyesinde bir artık desteğimiz oluştu. Buraya kadar bir düşüş olup tekrardan yönünü yukarı çevirebilir. 1.21 seviyesi kırılırsa eğer 1.13 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Oralardan destek alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Şimdi Reader hissesine bakalım arkadaşlar. Reader hissesi Eylül ayında halka arz olmuş bir hisse. Şuraya kadar bir düzeltmesini yapıp işte 16.16 seviyelerinden hatta 16.44 seviyelerinden bir desteğini alıp yönünü tekrardan yukarı çevirmiş durumda. Şu anda bir alt destek olarak 24.24 seviyesi gözüküyor. Burayı boşluklu bir şekilde kırmış ve güzel bir yükseliş yapmış arkadaşlar Cuma günü itibariyle. Şu an önündeki direnci 27.58 seviyesi olabilir. Burası da kırılırsa eğer ilk etapta hedef fiyatımız 31.64 seviyesi olur. Şu boşluğu kapatmayı deneyebilir belki arkadaşlar. Onun için biraz dikkatli olmakta fayda var. Zaten bir 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasına kadar bir düşüş yaparsa yani 24.36 seviyesine boşluğunu da kapatıp tekrar oradan desteğini alıp yoluna devam edebilir. Bu videonun anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.